dünyada dolaşıyorlar. Bazen kendi aranızda onları görüyorsunuz. Herkes bir defa onları görmüştür. Kimimiz her zaman görmüşsünüzdür. Nasıl her zaman görmüşüzdür? Ey bilgin, bize daha fazla bilgiler verir misin? Bu Anunnakiler neden aramızda geziyorlar? Bu Anunnakilerin amacı ne? Bunları kim kontrol ediyor? Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Araştırmalarımız büyük bir hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Anunnakiler hakkında birkaç bilgi eksik kalmıştı. Bundan önceki gelen davetli Anunnaki'ydi aslında. Bazı arkadaşlarımız işte bu Anunnaki değil, bu metafizik bir varlık dedi. Ben de bunu güçlendirecek güçlü bir bilgin çağıracağım. Bu bilgini İbn Karuf'un tavsiyesi üzerine İbn Karuf'la yaptığım istişare sonucu çağıracağım. Ve bu daveti de İbn Karuf'un istişaresi sonucu buldum. Bu bilgin gelecek Anunnakiler hakkında bize her şeyi söyleyecek. Bu Anunnakiler nedir? Yarı insan, yarı metafizik varlıklar mı? Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar şu an neredeler? Bunlar geçmişte neler yaptılar? Her şeyi soracağız. Aklımıza gelen her şeyi. Anunnakilerin biliyorsunuz ırkları var. Hepsinin değişik değişik isimleri var. İşte Ennight'ı bilmem neydi. Farklı farklı isimleri var. Bunları soracağız ve bu Anunnakiler defterine bir çözüm bulacağız. Bulduktan sonra da eğer Anunnaki daveti olursa Anunnakilerden birini veya birkaçını belki de bundan sonraki videolarda Anunnakileri buraya davet edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Sponsorumuz Sedat Öztürk. Videomuza sponsor oldu. Biliyorsunuz bizim Bir Desen Gör özel defterimiz var. İsmini Bir Desen Gör özel defterine yazacağız. Şöyle yazalım. Sedat Öztürk. Kendisine buradan teşekkür ederiz. Eğer bir buluşma olursa veya bir şekilde görüşürsek Sedat Bey buraya kendi bildiklerini, kendi hislerini veya bizim hakkımıza düşüncelerini bu sayfaya yazacak. Buradan Sedat Bey'e teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımı sunarım. İnşallah bir gün nasip olursa kendisiyle bir istişare yapmak isterim. Çünkü bazı bilgilere hakim, metafizik bilgi alışverişi yapmak nasip olursa inşallah en kısa zamanda da onunla görüşeceğim. Arkadaşlar eğer ki Bir Desen Gör özel defterine isminizi yazdırmak isterseniz, herhangi bir videomuza sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen bizim bilgini İbn Karuf'un bize tahsis ettiği, daha doğrusu görevlendirdiği bilgini çağıracağız ve Anunnakiler hakkında her şeyi soracağız. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve la fis semai ve huves semi'l-alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve la fis semai ve huves. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve la fis semai ve huves. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü fenalıklardan korur. Allah Zülcelal'ın ismi şerifine sığınırsanız Rabbim Zülcelal sizi her türlü fenalıklardan korur. Bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilmihal bilgisi, fıkıh bilgisi çok önemlidir. Benim şöyle okuduğum ilmihal kitaplarının haddi var, hesabı yok. Oradaki şeyleri, yazılanları, bakın oradaki yazılanların çoğunu burada anlattığım zaman kesinlikle her kafadan bir ses çıkıyor. O yüzden videoların içinde fazla bu tür şeylere değinmek istemiyorum. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor, yanlış anlayan da konuşuyor, yanlış anlamayan da konuşuyor. O yüzden ara ara tekrardan size
gerekli olan, önemli olan bilgileri buradan aktarmaya devam edeceğim. Ama genelde bizim Bir Desen Gör Gizli İlimler kanalından devam edeceğim. Hemen davetime başlıyorum ve Bilgin gelsin bakalım bize Anunnakiler hakkında neler söyleyecek. Davete başlıyorum. Evet, şu an davet açık. Bu Anunnakiler hakkında geniş bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü şöyle, ben ispatlı olarak bir şekilde Anunnakiler hakkında aslında bilgi sahibiyim biraz. Yani araştırmama göre kendime az bilgili görüyorum. Bunları da nasıl araştırdım? Davetlilerle araştırdım. Bireysel davetlerle, yaratıklardan öğrendiklerim. Yani bu alemdeki olan, metafizik alemdeki varlıklardan öğrendiklerimce Anunnakiler hakkında bilgi sahibiyim. Şimdi size onlar hakkında neler olduğunu tek tek anlatacağım. Bundan önceki videomuzda biliyorsunuz gelen bir yaratık geldi buraya. İşte dışarıda bir uzay aracım var, ben uzaylıyım, bir sürü şeylerden bahsetti. Ve Anunnakiyim dedi sonra. Bu gerçekten Anunnaki aslında. Yani bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakalım davetlimiz nerede? Allahümme salli aleyhi. Davetin sahibi, Bilgin sen misin? Kimin beni çağırdığına bağlı. Seni davete ben çağırdım. Evet. O zaman bu davetin sahibi benim. Sen İbn Karuf'un bahsettiği gibi bilgin misin? Ben bir savaşçı değilim. Ben bir eğitmenim ve bilginim. Yaşım gereği birçok şeyi bilirim. Beni görenler korkularından dilleri tutulur. Rüyalarında görenler kabusu yaşarlar. Ama ben kötülük yapmam. Benim enerjim bu şekildedir. Anladım. Seninle ilgili pek bir sıkıntım yok. Sadece sana sorular soracağım. Bazı sorular soracağım. Bana cevap verir misin? Yaşını söyler misin? Ben 5300 yaşındayım. Şu ana kadar birçok şeyi gördüm. Bana her istediğini sorabilirsin. Peki, bana doğrular söyleyecek misin? İbn Karuf'un selamını aldım. Onun için sana yanlış bir şey söylemem. Bana istediğini sorabilirsin. Burada konuşurken direkt şurada belirdi. Birden çıkınca da ya şöyle kamerayı kendime tuttuğum zaman yüzüme ışık vuruyor. Arka tarafı pek görmüyorum. Burada duruyorduk. Dedim ki acaba benim gözüme böyle o şekilde göründü. Orada bir karartım var dedim. Çevirince gördüm. Yani gözüme ışık vurmasa aslında göreceğim. Ama meğersem burnumun dibine gelmiş. Çok yakına gelmişti.
Normalde uzaktan çıkardı. Çok tuhaf bir şeydi. Bilgin İbn Karuf'un selamını almış. O yüzden bize doğruları söyleyecek. 5200 yaşında mıyım dedi. 5200. 5000 küsür yaşında. Bazı arkadaşlarımız sormuş, bunların yaşıyla, bunların zaman kavramıyla bizim zaman kavramımız aynı mı diye. Evet, aynı. Sebebi ise araştırmalara göre, alimlerin yazmalarına göre, bir de bunların hayat tarzına, yaşantısına göre ben diyorum bu bizim zamanla aynı. Çünkü şöyle, sabah namazında bunların süresi biter. Akşam namazından sabah namazına kadar bir vakitleri var. Bir süreleri var. Bu süre içerisinde gece yarısı görünebilirler, gündüz pek görünmezler. Pek dediğime bakın. Pek dememin sebebi bazı kesim görür, bazı kesim görmez. Yani güçlü olanlar bir şekilde görünebilirler. Güçlü olmayanlar görünmezler. Geneli görünmezler aslında. Davetlerde ise gündüz davetlerinde sadece konuşabilirsin, istişare edebilirsin. Ama çok az bir kısmı gündüz davetlerinde de görülürler. Yani bu ne anlama geliyor? Gündüz ve gece. Gece onların, gündüz bizim gibi. Yani aslında gece gündüz hem bizim de gece işte onların zamanı diye böyle bir vakit kavramı olduğu için onların zamanı da aynı. Bizimkiyle aynı yani. 5000 küsur yaşında. 5000. Daha 5000 olursa Hazreti Musa'ya kadar mı? Hazreti Yusuf'a kadar gidiyor. Daha da geriye gidiyor. Çok gidiyor 5000. Bakalım neler anlatacak. Şimdi gelmişken dediğim gibi Anunnaki defterinin bir çözümüne ulaşmamız lazım. Bu çözüme ulaştıktan sonra artık kafamıza göre istediğimizi sorabiliriz. Evet Bilgin. Neredesin Bilgin? La ilahe illallah. Şurada çıkınca ama bir tuhaftı. Gerçekten. Yani bir tuhaftı. Tam buradaydı, tam şurada. Ve ışıktan fark edemedim. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allahu ekber. Bana ne soracaksın? Sana soracaklarım şunlar. Biraz daha yaklaşabilir miyim sana? Benim yanına gelmem daha uygun olur. Neyse, bu şekilde iyi. Mesafeyi koruyalım. Sana Anunnakilerden bahsedeceğim. Bu Anunnakiler hakkında bana bilgiler verir misin? Anunnakiler. Tabii ki. Onlar hakkında hiçbir davet yapmadın mı? İbn Karuf davetler yaptığını söylemişti. Hayır, onlar hakkında hiçbir davet yapmadım. Yani Anunnakileri çağırmadım. Bir davet yaptım. Buraya biri geldi. Anunnakim dedi. Bunun gerçek olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Soruların cevabını senden öğrenmek istiyorum. Bana ismini söyleyebilir misin? Benim ismim Kehum. Bahsettiğin Anunnakiler dünyada dolaşıyorlar. Bazen kendi aranızda onları görüyorsunuz. Herkes bir defa onları görmüştür. Kimimiz
her zaman görmüşsünüzdür. Nasıl her zaman görmüşüzdür? Onlar bizim gibi değil. Onlar davetsiz de bazı görevler için insanlar arasında dolaşabilir. Nasıl dolaşabilir peki? Aynı insan şeklinde aranızda dolaşır. Bazen şekli değişik bir insan gördüğünüz zaman ona Anunnaki diyebilirsiniz. Şekli değişik bir insan. Bunu nasıl anlayacağız? Bahsettiğim Anunnakiler enerjileriyle kendilerini belli ederler. Bizim aramızda, yani aramızda gündüz mü gezerler? Bunlar yoksa gece mi gezerler? Her zaman aramızda olurlar mı? En önemli yerde gitti. Aramızda gezerler. Bakın bu aynı neyle örtüşüyor biliyor musunuz? Bu metafizik varlıklar kedi şeklinde, köpek şeklinde, bazen de bir yılan şeklinde, akrep şeklinde insanlara gözüktüğü gibi. Tam burada arkamı döndüğümde çıkmış ve hiç haberim yok. Onlar da demek aramızda gezerler. Bakın bazen tanırsınız. Anunnakiler ha. Aslında kafada soru işareti bırakmıyorlar. Anunnaki dediğim, yani bunlar sınıf sınıf ya. Bunların seviye seviye olanları. Yani bazıları Anunnakileri farklı bir ırk olarak gösteriyorlar. Bazıları Anunnakileri çok değişik bir şey olarak aksettiriyorlar. Aslında hepsi neye dayanıyor biliyor musunuz? Temeli metafizik bir varlığa dayanıyor. Kimisinde enerji yüksek, kimisinde enerji az. Mesela bunlarda da metafizik yaratıklar, metafizik varlıklar, bunların zayıf olanı var, güçlü olanı var. Yani bunları ayırt etmek aslında çok kolay. Anunnaki de aynı şekilde. İnsan şeklinde ve sizlerin arasında diyor gezerler. Bakın bazen bazı kişileri görürsünüz böyle bir ürperti verir size. Bir ürperti. Bu ürperti veren kişiler mesela Anunnaki olabilir. Ya da metafizik bir güce maruz kalmış olabilir. Ya da metafizik bir yaratık, bir varlık onun içine girmiş. Onu kontrol ediyor. Yani kontrol ediyor. Bu şekilde olabilir. Ama bu Anunnakiler aramızda niye geziyor? Şimdi onu da öğreneceğiz. Bakalım neden geziyor? Bir de ne yapmamız gerekiyor? Onu ben size anlatacağım şimdi. Ne yapmamız gerektiğini. Tabii ne yapmamız gerektiğini bundan öğrenecek değiliz. Ne yapmamız gerektiğini ben size söyleyeceğim. Bunların sebepleri nedir? Bu gelenlerin, bu Anunnakilerin neden insanların arasında dolaşıyorlar? Bunu öğreneceğiz. Bayağı bir heyecan yaptım. Gerçekten bir heyecan yaptım. Ey davetli. Ey davetli. Buradaki bir enerji. Ya şöyle üstümden sanki bir elektrik enerjisi var. Böyle bir elektriğe yaklaşırsınız. Sizi etkiler ya. Yüksek bir voltajın yanına gelirsiniz. Tüyleriniz diken diken olur. Aynı o şekilde bir... Evet. Allahu Ekber. Demek bahsettiğin Anunnakiler insanların arasında geziyor. Evet. Aranızda gezerler. Sizler gibi davranırlar. Ama onları bir şey yaparken görmezsiniz. Nasıl bir şey yaparken? Sizin gibi alışveriş yapmazlar. Onları her yerde görebilirsiniz.
Sebep ne peki? Peki gündüz mü görürüz, gece mi? Anunnakiler gündüz gözüküyorlar mı? Gündüz gözükmezler. Gece görünürler. Bunların asıl amacı insanoğlunun damarlarına ulaşıp onları kontrol etmek. Bunun farkında değil misiniz? Bunlar ne yazık ki bizlerden daha güçlüler. Ama sizin okuduklarınız karşısında acizler. Peki sen madem ki öyle bir şey biliyorsun, Allahu Ekber, neden? Neden Müslüman olmuyorsun? Müslüman olur musun? Ya da senin inancın nedir? Şimdi beni yanlış anlama. Direkt söyledim ama tabii herkes özgürdür. Sen bir bilginsin. Kendince her şeyi doğru bilirsin. Ama ben buraya merakını gidermeye geldim. Tamam, anladım. Bana onlar hakkında istediğini sormaya devam et. Bir an var ya, kötü düşeceğiz diye içim böyle bir şey oldu. Çünkü kötü düşersek artık sorduklarıma cevap vermez. Saldırmaya başlar ve davet verimini kaybeder. Ve bir şekilde artık bugün bu davette boşa giderdi. Bakın, insanlar arasında geziyorlar demek. İnsanları etkilemek ve onları yönetmek. İnsanları etkilemek ve yönetmek. İnsanları etkilemek. Aynı bunlar gibi. Onların görevi de pek farklı değilmiş demek. Aynı bunlar gibi. Metafizik varlıklar gibi. Onların görevi de, ama kelam var ya. Şöyle diyor. Sizin okuduklarınız karşısında acizler. Bizim gibi değil. Daha güçlüler ama okuduklarımız karşısında acizler. Bu ne demektir? Allah Zülcelal'ın kelamı karşısında, Kur'an-ı Kerim'in ayetler, yani Allah Zülcelal'ın ayetleri karşısında demek ki hiçbir güçleri yok. İstersen Anunnaki ol, istersen Manunnaki ol. İstediği gibi olsunlar. Bakın, bir Bismillah demek bile Bismillah. Bütün metafizik enerjiyi dağıtır Bismillah. İçeriye girdiğin zaman kapıyı açıyorsun ya, anahtarı çeviriyorsun şöyle. Şöyle anahtarı çeviriyorsun. Anahtarı çevirdin, içeriye adımını atmandan Bismillah deyip içeriye girdiğin zaman kapının orada eğer ki bir metafizik enerji toplanmışsa, eğer ki evinin içinde bir metafizik yoğunluk varsa, metafizik diyorum ya işte, anlayın yani, bu yaratıkların, varlıkların orada oluşundan kaynaklanan bir metafizik enerji. Bismillah dediğin gibi birden dağılıyor. Aynı şey gibi. Mesela duman dolu bir cam kase düşünün ya da cam bir fanus. İçine ateşe attığınız an o duman birden yok oluyor ya. Aynı onun gibi. Bismillah. Bakın, sadece Bismillah. Allah'ın adıyla. Tabi Bismillahirrahmanirrahim demeniz daha iyi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim. Bağışlayıcı, merhametli, güç sahibi. Allah'ın adıyla. La ilahe illallah subhaneke ve kütübe zalim. Bunların amacı ne? Şimdi amacını da anlatacağım size. Bunların amacı benim yaptığım araştırmalarla örtüşüyor konuştukları. Örtüşüyor ama şu an benim bilmediğim şeyler de var. Onları da söyleyecek ve onlardan da o şekilde de bilgi almaya çalışacağım. Anunnakiler hakkında bilgi veren bilgin, ey bilgin,
Bununla dost olmamız lazım. Bu çok bilgili birine benziyor. Eğer bununla bir şekilde, yani dost olmak değil de, dost değil. Ne yapalım bununla? Yani arayı iyi tutmamız lazım ki, devamlı çağıralım. Ey davetli, ey davetli, ey bilgin davetli. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni Anunnaki. Kafadaki soru işaretleri bu gece gidecek. Bu gece kafadaki soru işaretlerinin gitmesine vesile olacağız bakalım. Bakalım nelerden bahsedecek. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Genelde şöyle, dünyanın her yerinde insanlar yok muydu? Vardı. Genelde Mısır'da bunların fotoğrafları var, bunların tasvirleri var. Başka yer, yani Mısır'da yoğunluk var. Niye? O zaman büyücüler çoktu Mısır'da. Mısır'da büyücüler çoktu. Mısır'da büyücüler çok olduğu için Allahu Ekber. Mısır'da büyücüler çok olduğu için ne oluyordu bu sefer? Bunları resmediyorlardı. Mısır'da sanatçı çoktu bir de. Sanata önem veriliyordu. Ey bilgin, bize daha fazla bilgiler verir misin? Bu Anunnakiler neden aramızda geziyorlar? Bu Anunnakilerin amacı ne? Bunları kim kontrol ediyor? Bunlar kötülüğün hizmetkarlarıdır. Daha önce böyle değildi. Bunlar bir emir altındaydı. Şu an bunları bir şekilde ifritler gibi kontrol ediyorlar. Kim kontrol ediyor peki? Dikkat ederseniz insanlar arasında can almak çok kolaylaştı. Suçu olmayan kişiler birdenbire saldırıya uğruyor. Birçok kişi haksızlığa uğruyor. Ve kötülük yapmak, iyilik yapmak kadar kolay olmuş. Anladım. Daha önce Anunnakiler vardı değil mi? Evet. Bundan 2000 yıl önce Anunnakiler ayan beyan dolaşıyordu. Birçok kişi onlarla görüşüyordu. Daha öncelerine gidersek, daha öncelere mesela kaç yıl, ne kadar öncesi? Benim dedelerimin anlatmasına göre Allahu Ekber. Evet, senin dedelerinin anlatmasına göre ne? Bu Anunnakiler çok büyük yerlerde, çok zor işlerde çalıştırıldılar. Onlar hem güçlüydüler, hem yöneticiydiler. Bir an saldıracak dedim ama şimdi şunu söyleyeceğim. İbn Karuf istişare yaptığımda bana dedi ki bir tane bilgin gelecek, bilginle görüşeceksin. Bilginin dedi boynuzları var, sakalı var dedi. Bir değişik dedi, hani sen dedi, ben ona dedi emrettim.
Ona talimat verdim. Dedi ki düzgün bir şekilde davete git. Onun da yani insan gibi git. İnsan gibi. Onun da geldiği şekil bu. Düzgün bir şekilde geldiği şekli bu. Yani münasip bir şekilde davete gelmiş. Bakın bazı davetler genelde şöyle hayvan şeklinde bir sefer geldi buraya, yılan şeklinde geldi. İçeriye girdi, içeriden dolandı, çıktı gitti. Bu davetlerin, gelenlerin çoğu davet olduğu için bu şekilde ama davetsiz bir şekilde geldikleri zaman genelde hayvan şeklinde, kedi şeklinde, köpek şeklinde, farklı bir hayvan, akrep şeklinde, yılan şeklinde görülebilir. Ama bunlar davet olduğu için davete bu şekilde geliyorlar. Davete daha doğrusu biraz daha böyle iletişim kurulabilecek bir şekilde geliyorlar. Geçenki gelen mesela boynu kapının üstünden şöyle yukarıdan öyle bir şekilde geldi ki aynı zürafa gibi. Zürafa gibi geldi ve o geldiği zaman benim dayıma göründüğü gibi o yüzüğün geldiği zaman dayıma yüzük gelmişti ve dayımdan isteyen bir tane yaratık vardı. Aynı o yaratık gibi. O yaratık aklıma geldi. Bakın dayım içeride oturuyor. Düşünün. Dayım şurada oturuyor. Evin salonunun büyüklüğü de burası kadar var. Dayım şurada. Tabii karşıda şu kanepe yok. Bunu düşünmeyin. Burada minder var. Minderi düşünün. Sap yastıklar var. Sap yastığı bilir misiniz? Duvar kenarlarına dizilen var ya. Onlardan. Dayım orada oturuyor. Şurada. Burada bir şeyler yapıyor. Çay mı içiyor? Bir şeyler yapıyor ama şöyle kapısı da bu şekilde. Tam aynı bu şekilde. Ama onun kapısı bu şekilde durduğumuz zaman sağ tarafta. Yani şu tarafta. Ya şu kapıyı burada düşünün. Ne oluyor? Keçenin biri kafayı uzatıyor şuradan. Kafayı şuradan uzatıyor. Oradan kafa böyle geliyor. Ta dayımın yanına kadar. Dayımın düşünün kapının oradan buraya kadar keçinin kafası geldi. Dayım diyor keçinin kafası geldi diyor böyle tam diyor burnumun dibine geldi. Baktım diyor boynu uzatıyor. Ben dedim sen dedi. Tabii dayım biliyor anladı zaten yaratık olduğunu. Sen diyor yüzüğün peşindesin diyor. Ben sana yüzüğü vermem diyor. Kızıyor ona hiddetli bir şekilde kızıyor. Ve kayboluyor gidiyor. Biri sormuş demiş ki hani duvardan geçemez mi gelemez mi? Duvardan geçer gelir. Birden yanında belirir. Onun farkına varmazsın. Kapıdan geldiği zaman daha korkutucu olur ve seni korkutmak istiyor zaten. Amacı bu. Seni korkutmak. Kapıdan gelip hani sana zarar verebilirim. Duvardan gelse gölge gibi. Geliyor, bazen geliyor, duvardan geliyor. Ha, şurada durduğu zaman ben arkamı döndüm. Belki de buradan duvardan geçti, bu duvardan geçti, geldi, burada durdu. Sebep ne? Üstümdeki vefke göre mesafesini koruyor o da. Yaptığı başka bir şey değil. Sadece mesafe koruma. Biz de mesafemizi koruyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Allahümme salli ala seyyidina. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illallah. Evet davetli metafizik varlıklar. Bakalım bilgin. Bu Anunnakiler meselesini çözdükten sonra bu bilgini devamlı çağırıp soru sormamız lazım. Aslında ne yapalım? Kendi aramızda soruları toparlayıp bir şekilde bu bilgine sormamız lazım. Ama davetli. İşte bakın. Duvardan geçmiş gelmiş. Duvardan geçmiş. İstese kapıdan yürüyerek gelir ki yürüyerek gelen de gördük. Evet davetli. Bu Anunnakiler daha önce ne yapıyorlardı? Anunnakiler yıllardır dünya ile yaşantı ve insanlar arasında beraberler. Bundan binlerce yıl önce insanlara emirler verip onlara her türlü istediklerini yaptırıyorlardı. Anunnakiler
birçok insana da zarar veriyordu. İstediklerini idam edip istediklerini yok ediyorlardı. Belli bir zaman böyle gitti. Ama ilahi kudretten gelen emir ile bu Anunnakiler ve orduları güçsüz kaldı. Öyle bir güç vardı ki onlarda insanların yapamayacağı işlerde çok iyiydiler. Aklın hayalin yetmediği yerlerde bunlar her türlü işlerini görüyorlardı. İlahi emir onları bir karıncanın gücü gibi güçsüz kıldı. Karıncanın gücü mü? İnsan karşısında güçleri şu an çok azdır. Ama kan damarlarında dolaşıp her istediklerini küfre inanmış kişilere ve küfre düşmüş kişilere yaptırırlar. Peki bu Anunnakiler, bahsettiğin bir de bunların farklı isimleri var. Birçok türleri var. Bu türlerin hepsini tek tek sayar mısın? Bu türler sadece isimler ve soylar arasında değişen isimlerdir. Anunnaki soyları sadece Anunnakiler değil, metafizik varlıkların bu üst sınıflara ayrılır. Bunlar kendi aralarında güçlerine göre isimlendirilirler. Henku, Maşni, Etnaf, Sutami, Katna, Eftni. Bunlar saydıklarımın bazılarıdır. Ama sadece sınıf ve isimden ibaret. Genelde aynıdır. Nasıl ki insanlar kendi arasında kendilerini sınıflandırmışlar, aynı onun gibi. Nasıl sınıflandırmışız biz kendimizi? Yabancı ve yerli gibi. Bunlar nasıl yabancı yerli anlattın? Pek anlamadım. Yabancı ve yerli sınıflandırma. Yani yabancı insan insandır. Evet, insan insandır ama ülkeleri farklıdır. Bu ülkeler kendilerini farklı gördüğü gibi saydığım Anunnaki ırkları da kendilerini farklı gördüler. Metafizik güç olarak aynılar. Bazıları güçlü, bazıları güçsüz. Bizler de onların en güçsüzleriyiz. Bizler de onların en güçsüzleriyiz. Neleri saydı ya? Bakın bayağı bir ırk saydı ha. Ben bunları da saydığı isimleri daha önce hiç duymadım. Sadece Anunnaki denilmiş. Anunnaki sadece bir ırk. Yani bilinen bir soy diyelim. Anunkiler mi diyorlardı? Anunki. Anunkiler yani Anunkiler. Onlar ve farklı ırklar. Yani bunların 5-6 tane ismi var. Bu türlerin 5-6 ismi var. Kimisi şeklinde, şahin şeklinde bunları temsil ediyorlardı. Temsil ettikleri de şu. Bakın size şunu söyleyeyim. Mısır piramitlerinde, Mısır duvarlarında, piramitlerde, duvarlarda eski tarihi olan taşların üzerinde onların resimleri var. Hatta Mısır'da bunların heykelleri var. Mesela adam heykelini görüyorsunuz. Kafasında bir şahinin kafası var. Bakıyorsunuz bir kartal kafası var kafasında. Bazılarında kurt suratı var. Bunlar Anunnakilerin yarı insan, yarı hayvan şeklinde görüldüğü tasviridir. Yani bunların o tasvirde dedim ya Mısır'da sanatçı çokmuş. Sanatçı dediğim heykeltıraşlar, ressamlar, böyle sanatçılar çokmuş. O yüzden Mısır sanata da önem veriyormuş. Ta Firavun zamanında sanatla eğlenceye aynı Romalılar gibi
önem veriyormuş ve bu verdikleri önem şimdiye yansıyor. Yani bu zamana kadar yansımış. Düşünün, duvarda onlar resmetmeselerdi, koca koca heykelleri yapmasalardı, o sanatçılar olmasaydı nasıl bu zamana kadar yansıyacaktı o şeyler? Yansımayacaktı. Ha, yansımasaydı ne olurdu? Bir şey eksilir miydi bizden? Hiçbir şey eksilmezdi. Olmasalardı olmazdı. Biz varlıklarından bile haberimiz olmazdı. Şekilleri ne şekilde? Eskiden görürlerdi. Çok geriye gitmeyelim ya. Babaannem anlatırdı benim. Babaannem. Babaannem çocukken bunlar gündüz de görüyormuş. Netekin dediklerini. Netekin. Netekinler de Anunnaki zaten. İnsan şeklinde görüyormuş. Babaannem onu çok anlatırdı. Bir gün sohbet videosunda babaannemin gördüklerini, babaannemin bir de daha eskilerden dinlediklerim, yaşlı insanlardan doğuda çoktu bunlar. Doğuda bir de Anadolu'da çok görülürlermiş. Anadolu'da gören de çokmuş zaten. Ama insanlar çoğaldıkça onlar görünmemeye başlamışlar. İnsanlar çoğaldıkça. Netekin dediklerim bunlar insan şeklinde görünüp insanları korkutanlar. Bunu en kısa zamanda size bir sohbet içinde anlatacağım. O kadar ürpertici şeyler yaşanmış ki, bilhassa babaannemin yaşadığı şeyler, onun babaannemin annesinin yaşadığı, yani büyük annemin yaşadığı şeyler, dedemin köyde gördükleri, bunlar yani farklı şeyler. Ey davetli, bu bilgim, bunun yaşı bayağı çok. Bu hem Arohan'dan büyük, bunun yaşı hem Arohan'dan büyük, hem de birçok şeye vakıf. Geçmişle ilgili sorular sormam buna çok iyi olur. Uzay bilimleri hakkında, kimyasallarla hakkında birçok şey sorabiliriz. Her an çıkabilir, her an görünebilir. Geldiği zaman haber de vermiyor, pat diye geliyor. Duvardan da geçiyor. Zaten ben buradaydım, odanın içindeydim. Odanın içindeydim, şuradaydım. Bakın şuradaydım. Buradaydım. Hatta şu an bile her yerde olabilir. Buradan geldim şuraya. Böyle çevirdim. Sonra bir baktım. Dışarıya bile çıkmadım. Bir baktım burada. Ne demek bu? Birden burada çıkıyor. Birden burada beliriyor. Birden orada beliriyor. Demek ki bayağı bilgisi var. İbn Karuf boş kişiyi göndermez. İbn Karuf buraya birini yolladıysa, ama size şunu söyleyeyim. İbn Karuf biliyor. Benim bunları büyük bir kesme, yani sizlere anlattığımı İbn Karuf biliyor. İbn Karuf'un bildiğinden eminim. Sebebi ise ne biliyor musunuz? Bana niye bu bilgini gönderdi? Benimle beraber sizleri de bilgilenmenizi istedi. Benim tahminim bu yani. İbn Karuf birçok kişiye bana ne diyor, sohbetlerinde anlat diyor. Hani o şey olarak cemaat sohbetleri gibi. Hani sanki ben cemaatte gidip sohbet veriyorum gibi. O şekilde söylüyor ama benim tahminim öyle değil. Benim tahminim daha farklı. Benim tahminim İbn Faruk diyecektim. İbn Karuf sohbetlerinde anlat demişti. Bazı söylediği şeyler çok önemli şeyler. Kapının orada gibi. Ama Allahu Ekber. Seni ben her defasında çağırmak isterim. Bilgilerinden faydalanmak isterim. Sen çünkü dünyayı daha çok görmüşsün. Dünya üzerinde daha çok yaşamışsın. Birçok medeniyet görmüşsün, değil mi? Gördüğün şeyler benim bildiğim birçok şeye ışık tutacak. Merak ettiğimize ışık tutacak. Bize her defasında gelip böyle bilgi verebilir misin? Benim gibi birçok bilgin yanına geldi. Bazıları saldırdı. Bazıları kötü bir şekilde çıkmak istedi. Ama boyutun kapalı olduğunu görmediler. Ben şu an senin üzerinde bir boyut görüyorum. Ve bu boyutun kapalı olduğunu
Görüyorum. Eğer başka biri gelmiş olsaydı bu boyutun kapalı olduğunu görmezdi. Ve birden çıkmaya çalışırdı. Evet. Soruma cevap vermedin. Çağırdığım zaman gelir misin? Davet edersen gelirim. Ben de seni davet etmek isterim. Seni önemli yerlere götürmek isterim. Bildiğime göre sen boyutlar arası geziyorsun. Merak ettiğim bu Anunnakilerin yaşadığı yere gidebiliriz. İstersen onların yaşadığı yere gidelim. Sana orada daha detaylı gösterebilirim. Bunlar nerede yaşıyorlar? Dünyada değiller mi? Bunlar farklı bir gezegendeler. Ve bu gezegende istedikleri gibi yaşıyorlar. Dünyaya gidip gelmeleri bu gezegen üzerinde. Bu gezegen neresi? Eğer gitmek istersen seni seve seve götürmek isterim. Ben böyle soru soranları şimdiye kadar görmedim. Ne öğrenmek istersen söyleyebilirim. Anladım. Sen hangi kafimdesin, neredesin? İbn Karuf ile yaptığımız anlaşmada benim nereden geldiğim söylenmeyecekti. Anladım, tamam, bir şey sormuyorum. Sana birkaç şey daha soracağım. Ondan sonra başka bir şey sormayacağım. Bir ara hiç gitmeyecek zannettim. Birden boğazım bir yandı. Boğazım yandı, gözlerimden yaş geldi. Bir ara dedim ki hiç gitmeyecek, kalacak burada, gitmeyecek. Ben de basbayağı konuşacağım. Devamlı konuşacağım. Ama maalesef gitti. Demek ki onun da enerjisi tükeniyor. Enerjisi tükeniyor ve gidiyor. Anunnakiler boyut davetiyle bana dediği şu, boyut davetiyle herhalde. Evet, boyut davetiyle seni götürürüm dedi. Boyut daveti. Boyut davetiyle sağa sola gittiğimi nereden biliyor bu ya? Bildiğim kadarıyla diyor. Demek ki İbn Karuf'la konuştular, sohbet ettiler. İbn Karuf da her şeyi söylemiş. Sen niye her şeyi anlatıyorsun ki? Kendi yaşadığı yeri anlaşma yapmış. Benim yaşadığım yeri söyleme. Ama korkudan söyletmemiş. Hani söylersen gideceğim kişi belli değil. Belki bana zarar verir diye. Belki ben onun bulunduğu yere gider, onu yok ederim diye. Belki öyle bir şey düşündü. İbn Karuf'la öyle bir anlaşma yaptı. Ama İbn Karuf kalkmış ona demiş ki işte boyutlar arası geziyor. Bu niye söyledi acaba? Ha, söylese de bir sorun değil de. Sonuçta boyut anahtarları bizde. Boyut anahtarları bende. Bakın, boyut anahtarları başka birinde olduğunu, yani başka biri boyut anahtarlarının kendinde olduğunu söylerse buna kesinlikle inanmayın. Ey davetli, Anunnakiler hakkında başka neler anlatacağım bana? Seninle onların yaşadığı yere gidersek her şeyi kendin görürsün. Tamam ben de gelmek isterim ama onların yaşayış tarzı aynı sizinki gibi mi? Onların yaşayış tarzı insanlar arasındaki firavun gibidir. Bir kısmı iyi, bir kısmı kötü. Ama birçok faydalı şeyler de yapmışlardır. Onlar çok iyi düşünür,
çok iyi hareket ederler. İyi olan kesim, herkesin yararına olan inşalar peşinde oldular. Birçoğu insanların hastalıklarıyla ilgili araştırmalar yapar. Bir kısmı ise bilim ve enerjisel eğitimler üzerine çalışmalar yapar. Biz bunlardan bilgi alabilir miyiz? Bizim bilmediğimiz şeyleri onlar biliyor mu? İnsanoğlunun metafizik enerjiler hakkında bilmediği birçok şeye vakıflar. Bunlarla ilgili tabii ki çalışma yapabilirsin. Eğer onlarla tanışırsan belki de kendi yaptıkları işleri gösterebilirler. Gitmek istersen hemen gidebiliriz. La ilahe illallah tesbihani günü min zalimin. La ilahe illallah tesbihani günü min zalimin. La ilahe illallah tesbihani günü min zalimin. Bakın demek istediği şu. Gidersek diyor birçok şeyde yardımcı olabilirler. Ama ya olmazlarsa ya da farklılarsa bunlarla iletişim kurmak lazım önce. Nasıl bir iletişim kurulacak? Anunnakiler ben boyuta girdiğim zaman beni görmüyorlar. Acaba onlar görür mü? Böyle bir şey olabilir mi acaba? Boyutta görünmüyorum. Kaftan var. Kaftanı çıkarırsam, oda olarak kaftan çıkarsam görünebilirim. Ama onlarla bir iletişim kurmam lazım. Aslında davetli geldiğinde şöyle demem lazım ona. Anunnakilerle nasıl iletişim kurmamız lazım? Aracı birini göndermek lazım. Mesela bu davetli bilir kime aracı göndermek lazım. Anunnakilerle iletişim halinde kim var? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Yani işin özeti şu. Anunnakilerde metafizik varlık, yani bunlar metafizik yaratık ama daha güçlüler. Daha güçlüler. Bakın Anunnakiler benim bazı kaynaklardan okuduğum, kendi fikrimce şöyle söyleyeyim size, okuduklarıma dayanarak söylüyorum. Hazreti Süleyman'ın emrinde olan Anunnakiler vardı. Yani emrinde olan, güçlü olanlar, her yeri inşa edenler, bunlar Anunnakiydi. Düşünün, neydi? Mesela koca koca taşları yerinden kaldırıp indirenler, bunlar Anunnaki. Ne yani? Metafizik yaratıklar, metafizik varlıklar. Bunlar onlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettikten sonra bunlar yasaklandı. Bunların insanoğluna müdahalesi, bunların güçleri ellerinden alındı. Diyor ya, bunlar sadece diyor damarlara girip sadece etki ederler. Başka şu an o güçleri kalmadı. Davetlerdeki güçlerinden bahsetmiyorum. Mesela bakın şunu şöyle ittiriyorlar ya, bunu hareket ettiriyorlar. Davet dışında onu hareket ettirmeleri sıkıntı. Olmaz yani, ittiremezler. Ama davetli geldiği zaman bir korkutma amaçlı yapar onu. Ha belki de şöyle, davet esnasında olan şeyi davetten sonra anlamazsınız. Biz kamera kaydı var diye görüyoruz. Kamera kaydı olmazsa davetten sonra ben bunun oradan gelip oraya gittiğini mesela hatırlamam. Ki genelde de öyle oluyor. Ben mesela bütün davetlerde, mesela kapı kapandı geçen davette. Kamera olmasaydı ben o kapının kapandığını hatırlamıyorum. Şu düşmüştü, şu İbn Karif'in tası var ya. O şuradaydı, şu şeyin üstündeydi, şu pufun üstündeydi, buradaydı. O davete başladığım zaman davette onu düşürdü. Ben onu düşürdüğünü unuttum. Mesela hiç aklıma gelmiyor. Videoyu izledikten sonra bir baktım. Onu düşürmüştü. Hiç aklıma gelmiyor. Böyle bir etki de var, bunu da bilin. Arkadaşlar ben bu davetliyle bir bireysel davet yapacağım. Bireysel görüşme yapacağım. O şekilde bir bakalım. Davetli bize neler söyleyecek ve tekrar gelecek mi? Bir bakalım ne yapacak. Ona göre hareket edelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.